Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırınsız, tavada ya da tencerede pizza tarifi hazırladım. Aslında bu tarifi daha önce paylaşmıştım ama detaylı olarak tekrar paylaşmak istedim. Yapımı gerçekten çok basit. Mayasız bir hamurdan yapıldığı için çok kısa bir sürede hazırlanıyor. Bekleme süresi de yok ve 10 dakika içerisinde rahatça pişiyor. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle pizza hamurumuzu yapmakla başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, silme olacak ve bir çay kaşığı tuz ekleyip tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Kalabalık aileyiz ya da kalabalık misafirlerim geliyor, tepsiler dolusu pizza yapmak istiyorum derseniz mayalı hamurdan yaptığım pizzamın tarifini yukarıya bırakıyorum. Oraya tıklarsanız ona da ulaşabilirsiniz. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum ve üzerine bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Ben toplamda bu tarif için 2,5 su bardağı un kullandım ama unumu kontrollü bir şekilde ekledim. Hamuru önce spatula ile toparlıyorum ve daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Kıvamı da bu şekilde olacak. Gayet yumuşak bir hamur. Şimdi hamuru 5 dakika kenarıya alıp hemen pizzamızın sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates suyu, tuz ve baharatlarını ekliyorum. Onları mutlaka açıklama kısmında belirteceğim. Ve tel çırpıcıyla hepsini böyle homojen kıvama gelene kadar çırpıyorum. Eğer yoğun bir kıvam olursa çok az bir şekilde su da ilave edebilirsiniz. Yazdan kalma domates sosu konserveniz yoksa domates rendesi de kullanabilirsiniz ama domatesin posasını kullanmanız gerekiyor. Aksi halde domatesin suyu pizza hamurunuzu sulandıracaktır. Hamuru masama aldım. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum ve yuvarlak formu verip merdane ile açacağız. Hatta hamur o kadar yumuşak ve o kadar güzel ki elinizle bile açabilirsiniz. Yuvarlak form vermiş olduğum ilk hamurumuzu tavaya aldım. Şimdi böyle elimle düzeltiyorum ve hemen diğer hamuru açmaya başlıyorum. Diğer hamurumuza da aynı işlemi uygulayacağız. Gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. Yani bu işlem inanın birkaç dakikanızı bile almıyor. Hamurumuza yuvarlak formu verdikten sonra tenceremize ya da tavamıza yerleştiriyoruz. Ben bir hamurumu tencerede, diğerinde de tavada yaptım. Şimdi üzerine sosu böyle kaşık yardımıyla ilave ettikten sonra fırçayla her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. Ne kadar bol sos o kadar lezzet açıkçası. Sosu yaydırdıktan sonra üzerine biraz kaşar peyniri serpiyorum. Ve üzerine sevdiğiniz malzemeleri ya da evde hangi malzemeleriniz varsa onları ilave edebilirsiniz. Ben kırmızı biber kullandım, yeşil biber, zeytin, sucuk, mısır bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Eğer mantar seviyorsanız mantar da pizza için gerçekten güzel bir tercih. Onu da kullanabilirsiniz. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştiriyorum. Ve hemen hiç bekletmeden diğer pizzamın da malzemelerini hazırlıyorum. İki pizzama da aynı malzemeleri kullandım. Son olarak kaşar peyniri rendesini de serpiştirdikten sonra artık ocağa gitmeye hazır. Pizzamı ocağın orta gözünde kısık ateşte pişmeye bırakıp tavanın kapağını kapatıyorum. Ve 10 dakika boyunca tavanın kapağını açmayalım. Altı pişerken kapaktaki buharla da üstündeki malzemelerimiz pişecek. 10 dakikanın sonunda şimdi pizzamın hamurunu kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Artık pizzamı ocaktan alabilirim. 10 dakika içerisinde çok kolay ve pratik bir şekilde pizzamız pişti. Şimdi hemen tavadan servis tabağına pizzamı alıyorum ve sizler için dilimleyip servis yapacağım.
Ve artık tavada pizzamız servise hazır. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Şimdi bir dilimini çıkartıp sizler için göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Videomu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.